Daha önce çoğu kişinin hiçbir yerde görmediği sardalya mezesi ama günümüzde kalmayan sardalya mezesi. Çoğu kişinin ilk defa göreceği, isterseniz yılbaşı için, isterseniz hayatınızın her bölümünde yapabileceğiniz yeni mezeler yapacağız. Sardalya konservesi 100 gramlık. Bir tanesi yetmeyebilir. İkincisini de kullanacağız. Markası size kalmış ama Dardanel lezzetli oluyor. Bu arada Niyazi Önen beni bulsun. Niyazi Önen beni bul, pişman olmazsın. Evde küçücük mutfakta milyonlar izliyor. En ufak bir sponsorluğunda düşün neler olabileceğini. Şöyle yağını süzüyoruz. Yağ da bize lazım olacak. Ve hemen ikincisi. Yani toplam 200 gram sardalya konservesi. Şimdi sizden istediğim balıkların ortadan ikiye ayır. Şu ortadan kılçığını çıkar. Şu siyah bölümünü de ayıkla. Tamamen kılçıksız bölümünü kullan. Kuyruğunu kopar. Aç. Dağılması önemli değil. Ortadan açtıktan sonra içinden kılçığını çıkart. Ve balıklar şu anda tamamen temizlenmiş durumda. Eskiden hemen hemen her meyhanede, seçkin meyhanede yapılan meze sardalya ezmesi. Bu tarifi mutlaka bir yere not alın. Çatal yardımıyla iyice ez. Fakat bunun püre gibi olması gerekiyor. O yüzden şöyle biraz üstüne kendi yağından, daha sonra bir kaşığın arka tarafıyla şöyle ezerek püre kıvamına getiriyorum. Bakın, rondodan çekmeden önce bunu yapmak çok önemli. Lezzet ufak detaylarda saklı. Biraz daha yağ istiyor. Hemen bir yemek kaşığı daha. Dardanel, bu mezeleri internet sayfanıza koyun. Korkmayın. Telif istemem. Niyazi Önen beni bulsun. Bunu macun gibi ezdikten sonra rondonun içine. Ya Koray, bunu ezmeden rondoya atsaydık olmaz mıydı? Lezzet ufak detaylarda saklı. Görüntü olarak olduğunu zannedersiniz ama lezzetinde büyük fark olur. Havan kullanacağım. Ne kadar balık kullanıyorsanız onun yarısı kadar, imkanınız varsa Antep fıstığı kullanmalısınız. Yani 200 gram balık kullandık. Burada 100 gram Antep fıstığı kullanıyorum. Biliyorum biraz pahalı bir meze gibi gözüküyor. Ama çok üst düzey bir meze yapıyoruz. Dikkat ederseniz özenerek yapıyorum. Havanda eziyorum. Aynı eskilerin yaptığı gibi günümüzde İstanbul'da birkaç Kurtuluş semtindeki meyhanede yapılıyor artık. Bakırköy'de Faruk abi yapardı, bizim dünyamız. Ama o da emekli oldu. Bir tarih öylece kapandı. Bakın, toz haline getirdikten sonra hemen bu da robotun içine. Şöyle 3 dal taze soğanın sadece yeşil tarafı, yani sert olmayan tarafı, şöyle gelişi güzel küçültüyorum. Dikkat ederseniz bütün malzemenin püre gibi olmasını istiyorum. O yüzden önden bir çalışma yapıyorum. Bayat ekmek yoksa benim gibi bir ekmeği kızartabilirsiniz. Daha sonra şöyle küçük parçaları böyle rondonun içine bir limonun şöyle 1/3 limonu tadarak eklemelisiniz. Ufak bir sorun çıktı. Rondoyu değiştirdik. Dikkat ederseniz robottan çekerken kesinlikle zeytinyağı koymadım. Farkında mısınız? Kesinlikle zeytinyağı koymadım. Hemen şöyle ezdiğimiz kabı kullanalım. Yarım limon daha takviyesi yapıyoruz. Ama kontrollü gidiyorsunuz. İlk defa yapanlar limonuna dikkat etsin. Ben bir limon kullanıyorum ama limon işi sizde. Demedi demeyin. Çay bardağı kullanalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Bir çay bardağından şöyle
2 parmak bırakıyorum. Ölçümüz bu ve hemen zeytinyağı. Ne kadar zeytinyağında beklerse o kadar lezzetli olur. Bunu unutmayın. Buradaki önemli nokta, zeytinyağını tamamen yediriyoruz. Zaten hepsini içine çekecek. Göreceksiniz. Eski ustaların muhteşem mezesi. Bakın kıvamını görüyor musunuz? Macun gibi olması gerekiyor. Hemen tabaklayalım. Tabii ki bu kadar bol ikram etmiyorlar meyhanelerde ya da restoranlarda. Çünkü maliyetli bir meze ama yapmanız gereken şöyle yay. Hemen şeklini ver. Dereotu. Balık gördüğünüz anda dereotundan şaşmayın. İnce ince doğradıktan sonra servisi size kalmış. Yine bir kızarmış ekmek dilimi. Şöyle şeritler kesiyorum. Zannedersem 3 tane yeterli olacak. Ben nizami servisini göstereyim. Şöyle 1 2 ve 3'e bölüyorsunuz. Limon dilimi lazım. Bak şimdi limon dilimini ortadan 2'ye kesiyoruz. Bir tane daha. Hemen şöyle yanına. Daha önce böyle bir meze görmediniz değil mi? Daha önce böyle meze görmediniz değil mi? Dereotu. Ve üstüne zeytinyağı. Daha önce bu kadar lezzetli bir meze yememiş olabilirsiniz. Nasıl gözüküyor? Eskiler hayranımız oldu. Bize yeni düşmanlar lazım. İster yılbaşında isterseniz hayatınızın bütün bölümlerinde yapabileceğiniz muhteşem bir meze. Restoran sahipleri bunu mutlaka katabilirsiniz. Tabii ki bu kadar çok fazla ikram edemeyebilirsiniz ama müşteriniz hayran kalır. Herkes ayağa kalksın. Günün yıldızı için. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakalım. Lafı uzatmak istemiyorum. Sardalya ezmesi. Eski meyhanelerin yıldızı. Günümüzde pek kalmayan. Açın ağzınızı. Önemli bir uyarı. Tarifi yaptıktan sonra tatlayacağınız insanlara dikkat edin. Tadanlar mutlaka defalarca yeniden yapmanızı isteyecek. Tabii ki kullandığınız sardalyanın markası da önemli. Onu da göz önünde bulundurun. Diğer 2 mezeyi merak edenler olabilir. Onu da yarın paylaşacağız. Bir diğer videoda paylaşacağız yani. Çünkü bu meze tek başına paylaşımı hak ediyordu. Diğer mezelerle bölmek istemedim. Uzun zamandır film paylaşmıyoruz. Film severler için şuraya hemen bir film bırakıyorum. Aşkın Gözü Kördür. Bu filmi mutlaka izleyin. Amerikan filmlerinden başka film seyretmem. Fransız filmi ama mutlaka bunu seyredin. Başarılı avukat Diana bir gün telefonunu kaybeder. Bulan kişi gerçek bir cantimir olan Alexander. Ancak adamla tanıştığında büyük bir şok yaşar. Çünkü Alexander'ın boyu 1 metre 40 santim. Çocuk gibi bir şey. Ancak bu durum Diana'nın Alexander'a aşık olmasına engel olmaz. Ama Alexander yakışıklı adam. Bak çok ilginç film. Mutlaka seyredin bu filmi. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Yeni yıla girmemiz de sizi kurtarmayacak. Gözüm üstünüzde. Hepinize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Afiyet olsun.